Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla, yani Atlantis, Kayıp Uygarlık ve Efsanesi kitabından derlediğimiz bilgilerle, insanlık tarihinin o en merak uyandıran gizemlerinden birine, Kayıp Uygarlık, Atlantis efsanesine daha yakından bakıyoruz. Merhabalar. Gerçekten de hepimizi büyüleyen bir konu bu. Amacımız aslında bu efsanenin kökenleri nereye dayanıyor? Hani o anlatılan görkemli yükseliş ve ani çöküş hikayesi nedir? Ve neden binlerce yıldır hayal gücümüzü bu kadar meşgul ediyor, bunları anlamak. Evet, bu yolculukta Atlantis'in sadece sofistike bir efsane mi olduğunu, yoksa belki de tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış, unutulmuş bir gerçeğin izlerini bir taşıdığını birlikte anlamaya çalışacağız. Özellikle de bütün hikayenin dönüp dolaşıp Platon'a dayanması çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Yani felsefenin temel taşlarından birinin metinlerinde böyle bir hikayenin olması, olayı bambaşka bir boyuta taşıyor. O zaman hadi başlayalım bakalım. Bu efsane ilk nerede, nasıl karşımıza çıkıyor? Hikayenin başlangıç noktası dediğin gibi Platon. Milattan önce 4. yüzyıl civarı. Evet. Platon'un iki önemli diyaloğu var. Timaeus ve Critias. Bu metinlerde anlatılıyor Atlantis. Ki bu diyaloglar aslında daha çok evrenin yaratılışı, ideal devlet düzeni gibi hani büyük felsefi konular üzerine. Aynen öyle. İşte tam bu felsefi tartışmaların ortasında Platon bu Atlantis hikayesini araya sokuyor. Anlatan kişi de Atinalı bir devlet adamı Critias. Platon Critias'ın ağzından aktarıyor yani. Peki Critias bu inanılmaz hikayeyi nereden öğrenmiş? Kendisi mi uydurmuş? İşte orası daha da ilginç. Hani bir rivayet zinciri var adeta. Critias diyor ki, ben bunu büyük babamdan duydum. Büyük babasından. Evet, büyük babası da Atina'nın o ünlü bilge kanun koyucusu Solon'dan dinlemiş. Solon da Mısır'a yaptığı bir seyahat sırasında Sais şehrindeki çok bilgili, eski kayıtlara hakim rahiplerden öğrenmiş bu Atlantis meselesini. Vay canına. Yani Solon, Mısır rahipleri, bayağı eskiye gidiyor kökeni o zaman. Aynen öyle. Bu Mısır bağlantısı önemli çünkü rahipler Solon'a demişler ki, siz Yunanlılar hep çocuk gibisiniz, geçmişe dair gerçek bir hafızanız yok, bizde ise binlerce yıl öncesine dayanan kayıtlar var ve bu kayıtlarda sizin bilmediğiniz büyük uygarlıklar, büyük felaketler yazılı. Atlantis de bunlardan biriymiş. Çok etkileyici. Ama bu kadar çok aktarım olunca, hani Mısırlı rahipten Solon'a, Solon'dan Critias'ın büyük babasına, oradan Critias'a, en sonunda da Platon'a, ister istemez insan düşünüyor bu hikaye ne kadar değişti acaba yol boyunca? Kesinlikle bu soru akla geliyor. Yani her aktarımda bir şeyler eklenmiş, bir şeyler unutulmuş olabilir mi? Platon bunu felsefi bir amaca hizmet etmesi için biraz şekillendirmiş olabilir mi? Bunlar hep muhtemel. Bu belirsizlik de zaten efsanenin gizemini arttıran bir faktör. Anlıyorum. Peki, gelelim şu meşhur Atlantis'in kendisine. Platon'un anlattığına göre nasıl bir yerdi burası? Deniz tanrısı Poseidon'un kurduğu söyleniyor değil mi? Ölü aşkı Klito için. Evet. Hikayenin o kısmı da çok mitolojik ve romantik. Poseidon Klito'ya aşık oluyor ve onu dış dünyadan korumak için merkezi bir tepenin etrafına iç içe geçmiş dönüşümlü olarak su ve kara halkaları inşa ediyor. Tam bir mühendislik harikası gibi tasvir ediliyor. Yani böyle dairesel kanallar ve kara parçaları. Çok geometrik, çok düzenli bir yapı. Aynen. Merkezdeki adada da Klito ve Poseidon için yapılmış görkemli bir tapınak var. Şehrin kendisi ise inanılmaz zenginliklerle dolu olarak anlatılıyor. Kanallar gemilerle dolu, limanlar kalabalık, her yerden tüccarlar geliyor. O meşhur orichalcum metali de burada devreye giriyor sanıyorum. Duvarları kaplayan o parlak metal. Evet, orichalcum. Platon bunun altından sonra en değerli metal olduğunu ve ateş gibi parladığını söylüyor. Ne oldu tam bir muamma tabii. Belki doğal olarak bulunan bir alaşımdı, belki pirinç veya bronzun özel bir türüydü, belki de tamamen Platon'un zenginliği ve görkemi vurgulamak için kullandığı edebi bir icattı. Kim bilir? Ateş gibi parlayan duvarlar. Hayal etmesi bile zor. Peki ya Atlantisliler? Bu muhteşem şehirde yaşayan insanlar nasıldı başlangıçta? Başlangıçta tam bir ideal toplum portresi çiziliyor.
Poseidon'un soyundan geldikleri için içlerinde tanrısal bir öz taşıyorlar. Bu yüzden doğal olarak erdemliler, adiller, bilgece davranıyorlar. Kanunlara saygılılar, birbirleriyle barış içinde yaşıyorlar. Yani lükse, şatafata düşkün değiller mi başta? Hayır, değiller. Zenginliği küçümsemiyorlar ama ona köle de olmuyorlar. Ölçülüler. En önem verdikleri şey erdem. Ayrıca mühendislikte, sanatta, tarımda çok ilerideler. Güçlü bir donanmaları var ama bunu saldırganlık için değil, savunma için kullanıyorlar. Bereketli toprakları var, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani Platon adeta, bakın, ideal toplum böyle olurdu diyor gibi. Tam bir altın çağı yani. Ama sonra bir şeyler ters gidiyor anladığım kadarıyla. Bu kusursuz tablo bozulmaya başlıyor. Ne oluyor da bu ideal toplum yoldan çıkıyor? İşte o klasik hikaye, zamanla nesiller geçtikçe içlerindeki o tanrısal öz, yani Poseidon'dan gelen kan azalıyor. İnsani doğa, hırslar, zaaflar daha baskın hale gelmeye başlıyor. Yani o erdemli yapı çöküyor mu? Aynen öyle. Zenginlik ve güç onları yozlaştırıyor, başları dönüyor adeta. O başlangıçtaki bilgelik, ölçülülük, barışçıllık gidiyor. Yerine kibir, açgözlülük, hep daha fazlasını isteme hırsı geliyor. Ve en kötüsü, bu güçlerini diğer halkları ezmek, topraklarını ele geçirmek için kullanmaya başlıyorlar. Komşularına savaş açıyorlar, onları boyunduruk altına almaya çalışıyorlar. Yani barışçıl bir ütopya iken saldırgan bir imparatorluğa dönüşüyorlar. Kesinlikle. Platon'un burada belki de kendi dönemi Atina'sının o Peloponnes savaşları sırasındaki artan emperyalist eğilimlerine bir gönderme yaptığı, bir eleştiri getirdiği de düşünülüyor. Hani bakın kontrolsüz güç ve hırs nelere yol açar der gibi. Onların tepkisi ne oluyor bu ahlaki çöküşe? Tahmin edebileceğin gibi hiç hoş karşılamıyorlar. Özellikle tanrıların kralı Zeus bu durumu görüyor ve çok öfkeleniyor. Atlantislilerin adaletten saptığını, tanrısal kökenlerine ihanet ettiğini düşünüyor. Ve bir ceza vermeye karar veriyor. Evet, Zeus diğer tanrıları bir araya topluyor ve onlara diyor ki, bu kibirli ve yoldan çıkmış halkı cezalandırmamız gerek, onlara bir ders vermeliyiz. Efsanenin Kritias diyaloğundaki kısmı tam da Zeus'un konuşmaya başladığı bu noktada aniden kesiliyor maalesef. Ama Timaeus diyaloğundan ve genel anlatıdan sonrasını biliyoruz. Yani o ceza geliyor, hem de çok korkunç bir şekilde. Aynen, Platon'un Timaeus'taki ifadesi çok çarpıcı. Çok şiddetli depremler oluyor, ardından da daha önce hiç görülmemiş büyüklükte seller, tsunamiler geliyor. Ve sonuçta Atlantis tüm o görkemiyle, zenginliğiyle, insanlarıyla birlikte tek bir kötü gün ve gece içinde sulara gömülüyor, okyanus tarafından yutuluyor. Bir gün ve bir gece. İnanılmaz bir yıkım. Koca bir medeniyetin aniden yok olması. Evet, tam bir felaket. Bu ani ve toptan yok oluş, efsanenin en dramatik, en akılda kalıcı ve belki de en çok tartışılan kısmı. Tanrıların gazabı mı? Yoksa doğal bir afetin efsaneleşmiş hali mi? İşte tam da bu soruya geliyoruz. Günümüzde, yani binlerce yıl sonra bu Atlantis hikayesine nasıl yaklaşıyoruz? Bu konuda temel görüşler neler? Kaynaklarımız ne diyor? Genel olarak iki ana yorum ön plana çıkıyor diyebiliriz. Birincisi, bunun Platon'un tamamen kurgusal bir anlatısı olduğu yönünde. Yani Platon, ideal bir toplumun nasıl kurulabileceğini ama daha da önemlisi, ahlaki değerlerden uzaklaşınca, kibir ve hırsa kapılınca nasıl çökebileceğini göstermek için bir tür felsefi alegori, bir ahlak dersi olarak yaratmış olabilir bu hikayeyi. Yani gerçek bir yer değil, sadece bir fikir, bir uyarı. Evet, bu güçlü bir ihtimal. İkinci ana yorum ise hikayenin kökeninde gerçek bir tarihi olayın yatıyor olabileceği. Yani belki de Platon, geçmişte yaşanmış büyük bir felaketin, örneğin bir deprem, bir volkanik patlama veya tsunami sonucu yok olan gerçek bir uygarlığın, Mısır kayıtları veya başka kanallarla Solon'a ulaşan, zamanla biraz da abartılarak efsaneleşmiş bir anısını kullanmış olabilir. Mesela Girit'teki Minos uygarlığının Thera, Santorini yanardağının patlamasıyla çöküşü gibi mi? Bu sıkça dile getirilen bir teori. Kesinlikle Minos teorisi en popüler olanlardan biri. Çünkü zamanlama, coğrafya ve patlamanın yarattığı yıkım, özellikle tsunamiler,
Platon'un anlatısıyla bazı paralellikler taşıyor. Ama tabii başka teoriler de var. Karadeniz'in tufanla dolması, Helike şehrinin batışı, hatta Amerika kıtası ile ilgili spekülasyonlar. Ama hiçbiri için kesin bir kanıt yok elimizde. Bu belirsizlik durumu. Belki de Atlantis'i bu kadar çekici kılan şey de bu, değil mi? Yani hem o kaybolmuş cennet, o muhteşem uygarlık hayali var, hem de bir yandan o ani ve korkunç yok oluşun yarattığı dehşet. Aynen öyle. Atlantis efsanesi bu ikili doğasıyla çok güçlü. Bir yandan insanın o yitirilmiş altın çağlara, mükemmel topluma duyduğu özlemi yansıtıyor. Hani bir zamanlar her şey çok güzeldi hissi. Diğer yandan da kibrin, gücün kötüye kullanılmasının, ahlaki yozlaşmanın nelere mal olabileceğine dair çok güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Hem bir ütopya hem de bir distopya potansiyeli var içinde. Bu yüzden mi hala bu kadar popüler? Kitaplara, filmlere, oyunlara konu oluyor, kaşifler hala onu arıyor. Kesinlikle. Bu gizem, bu çift anlamlılık onu canlı tutuyor. İnsanlığın bilinmeyeni olan o temel merakını, geçmişin sırlarını çözme arzusunu körüklüyor. Kayıp bir hazine gibi adeta. Hem somut olarak, eğer battıysa kalıntılarını bulma umudu, hem de sembolik olarak ideal toplumun sırrını çözme umudu. Evet, gerçekten de Platon'un diyaloglarından bize miras kalan bu hikaye. Muhteşem bir uygarlığın doğuşunu, parlak dönemini, sonra o kaçınılmaz gibi görünen kibri, yozlaşmayı ve ardından gelen ani, trajik sonu anlatan çok katmanlı, çok düşündürücü bir anlatı. Hem bir hayal kurma aracı, hem de bir ders çıkarma vesilesi. Peki, bu derinlemesine sohbeti bitirirken dinleyicilerimize belki üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Olur tabii. Şöyle bir soru olabilir belki. Platon'un bize anlattığı bu Atlantis öyküsü, sizce sadece kendi döneminin politikalarına, ahlaki sorunlarına dikkat çekmek için kurguladığı dahice bir alegori miydi? Yoksa binlerce yıl önce belki Akdeniz'de, belki başka bir denizin altında kalmış, gerçekten var olmuş bir uygarlığın ve onu yok eden büyük bir felaketin kuşaktan kuşağa aktarılırken biraz da şekil değiştirmiş, soluk bir hatırası, edebi bir yankısı olabilir mi? Güzel bir soru. Cevabı belki de hiç bilemeyeceğiz. Muhtemelen, ama işte tam da bu bilinmezlik, bu sis perdesi, değil mi, Atlantis'i sonsuza dek bu kadar gizemli ve çekici kılacak olan, insanoğlu cevapları aramaktan vazgeçmeyecektir. Kesinlikle. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.